Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bulaşık makinelerinde kullanılan sirkülasyon motorunun nasıl söküldüğünü, olası arızalarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Daha önce bunun parçalama videosunu çekmiştim. Açıklamalarda ekliyorum. Şu parça yerinden çıksa da iç kısımdaki pervane değişimi bu tarz motorlarda, bu şekilde dizayna sahip olan motorlarda yapılmıyor. Ya çıkmacılar, tamircileri gezip şu parçayı birazdan sökeceğim alıp aynısından, benzerinden bulacaksınız ki bu oldukça bilinen bir markaya ait motor. Bu nedenle bulmak söz konusu olabilir. Ya da motor komple değişecek. Yani genelde şu iç kısımdaki pervane ya da fan hasar görüyor, kırılıyor ve motor çalışsa da suyu makine içerisinde düzgün sirküle edemiyor. Ya da şu kısımlarda açılma olabiliyor. Ancak çok zor bir ihtimal. Genelde pervane sıkıntı çıkarıyor. İçinde 2 tane rulman var. Bu rulmanlarda da oluşan bir arıza, yani dağılma vesaire, motorunuzun gürültülü çalışmamasına yol açabilir. Rulman değişimi yapılabilir. Gayet de kolay. Onu da göstereceğiz. Kondansatörümüz var burada. Kalkış kondansatörü. Bu ne işe yarıyor? Elektriği verdiğimizde motorun kalkışa geçmesini sağlıyor. Bu kondansatör arızası en sık karşılaşılan arıza. Genelde böyle ne derler? Karakteri bozuk tamirciler ne yapar? Motorunuz arızalıdır, çalışmıyordur. Belki motor gitmiş. Kaç lira? 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira. Yeni motor takar. Sizin motorunuzu alır. Kondansatör bozuktur. Yerine yeni kondansatör takar. 20 lira, 50 lira, 100 lira neyse. Motor sağlam hale gelir. Bu evde yapılabilecek bir şey. Yani kondansatör bozuk. Ölçemiyorsunuz. Ölçü aletiniz olmayabilir. Aynı üzerinde yazan değerlere sahip. Mesela bu 4 UF. Bu özelliklere sahip 4 mikrofarad bir kondansatör alınır, takılır, denenir. Ölçersiniz, daha sağlıklı sonuç elde edebilirsiniz. Yani boş boşuna kondansatör almak zorunda kalmazsınız ama alsanız ne olacak? Evinizde bir tane yedek bulunur en azından. Bu çok önemli. Şimdi nasıl söküldüğünü gösterelim size. Bu arka kısmında 4 tane vidamız var. Torx olabilir, yıldız olabilir. Bundakiler yıldız. Bir tanesine topraklama ucu bağlanmış. Bunu açıyoruz. Şöyle yapalım. Şimdi sökmeden önce bunu bir çalıştıralım değil mi? Yani nasıl çalışıyor? Bu motorun sorunu ne? Bu motorun kondisyonu zayıf. Suyu yavaş püskürtüyor. Muhtemelen iç kısmındaki pervanelerde sorun var, kırılma var. Belki sargılarda da problem olabilir. Çünkü kapattığımızda ciddi ısınmada oluşuyor. Şu iç kısmı göremediğimiz için bilemiyoruz. Sargılarda problem varsa zaten motora yapacak pek bir şey yok. Ancak çalışması ses olarak gayet güzel. Bakalım fişe. Şuradan baktığımızda havada veriyor. Vidalarımızda bilezikler var. Bunları unutmayın tekrar takarken. Şu şekilde çektiğinizde burası ayrılıyor. Bakın şöyle bir bileziğimiz var. Bu bilezik bunun içinde duracak. Rulman bu bileziğe temas edecek. Rulman gayet iyi durumda. Sargı ısınmış. Burası basit kısımdı. Şurayı nasıl ayıracaksınız? Şurada kelepçeler var. Şurada da çentimiz var bir tane. Gördünüz mü? Tam şurada. Bunu bastırırken bu tarafa doğru, yani saat yönünde çeviriyoruz. Böyle ince bir şeyle olur.
Bu şekilde kurtardınız. Sonra şurada bir vidamız var. Bakın iç kısımda. Sıra çok önemli değil. İsterseniz en başta bunu da sökebilirsiniz. Lokma takarak şuradan tutup şu arka kısımdan dönmesini engelleyeceksiniz. Ya da şöyle çıkarıp bunu şuradan da tutabilirsiniz. Bunu da yeniden ayırıyorsunuz. Şöyle bir parçamız var. Buraya takılı. Bakın burada da rulmanımız var. Rulmanlarda sorun varsa değiştirmesi basit. Şu alt kısma bir şey koyup şöyle üstten tabi vidayı zedelemeyecek şekilde bir şeyle vurarak rulmanı çıkarabilirsiniz. Hafif ısıtırsanız daha kolay çıkar. Burası da keza aynı. Ya da çektirme tarzı aletlerle rulmanı çıkarıp yeni rulman takabilirsiniz. Bu da bayağı ısınmış. İşte geldik meşhur parçamıza. Burası tek parça. Yani şuradan baktığınızda ayrılacakmış gibi duruyor. Ancak bakın pembe kısımda kesinlikle bir birleşim noktası yok. Yani bu pembe kısım şu kısmın içine girmiş. Şurada olabilir mi diyorsunuz şu kısımda. Orada da yok. Zaten burası ayrılırsa su kaçırır burada. Pres burası. Dolayısıyla şu parça komple aranmalı. Bulunur mu? Yani bu model bulunur. Pervanenin içeride ne halde olduğunu bilmiyoruz biz de. Bilsek bir fikir yürütebiliriz. Açtığımızda zaten görürüz onu. Ancak yenisini bulmadan da açmamak lazım. Sargılarımızın olduğu yer, yani şu kısım bayağı ısınmış. Toplarken de aynı şekilde söktüğümüz sırayla topluyoruz. Bu arada şunu da belirteyim. Rulmanların numarası. Bazılarının ihtiyacı olabilir. Üzerinde yazıyor zaten. Yine de söyleyelim. 6082 numarası bu. İki rulman da aynı. Rulmancılarda var. Kötüleri 25 lira, iyileri 100 lira şu an için. Motorla ilgili bilmeyenler olabilir. Birkaç bilgi vereyim. Bu motor makine içerisindeki suyu alarak suyu makine içerisine döndürüyor. Yani bir tarafından su geliyor, diğer tarafından çıkış yapıyor. Sürekli sirküle oluyor su. Kombilerdeki sirkülasyon motorları gibi, mantıkları aynı. Biraz farklı dizaynlar tabii. Çünkü onların çalışma amacıyla bunlarınki farklı. Bu daha hızlı, daha yüksek su basıncı sağlıyor. Dolayısıyla kuvvetli motorlar ve kaçak olmaması lazım bu motorlarda. Olduğu vakit makineniz güzel yıkamaz. Makinem güzel yıkamıyor. Parlatıcı, tuz ayarı bunlar önemli. Deterjan önemli. Rezistans önemli. Bir de motor önemli. Vereceğim bilgiler bu kadar arkadaşlar. Videoma son veriyorum. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.